Antibiyotik kanalının güzide izleyicileri, Adrenalin 5'e hoş geldiniz. Reis'cim hoş geldin. Hoş buldum. Spor gündemi gene ateş gibi. Ama bugün aramızda bir eksik var. Seçkin Bey. Seçkin Bey, aramızda olmadığınız için çok üzgünüm. Ama yine de şimdiden şampiyonluğunuzu kutlayayım. Tüm Galatasaraylı kardeşlerim şampiyonluğu kutlarım. Başta Seçkin Bey. Seçkini kutlamam. Neredesin be kardeşim? Yeter artık. Evet. Bugün gündemimiz çok yoğun. Evet. Nasıl birikti ben anlamadım. 10 günde bu kadar fazla birikme fazla geldi. Yani. Birikti biraz. Bugünkü konularımızın ilki Fenerbahçe Beko'nun müthiş galibiyeti. Finaldeyiz Euroleague'de. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Yani Yıllar Fenerbahçe'nin sonra. hem 7 yıl sonra final çıkması hem de böyle ruh ortaya koyması. Evet. Diğer branşlara nazaran çok fazla iyi oynamamız. Benim için çok olumlu bir yöndü yani Evet. açıkçası. Hani oyuncu grubu da olsun, hoca da olsun gerçekten çok istekli ve hırslı olduklarını gösterdiler. 2018'den sonra ilk kez finaldeyiz Euroleague'de. 2018'den sonra Final Four'da aldığımız ilk galibiyetti. Evet, hep yeniliyorduk. Evet. Genelde 3. 4. olduk ya. O yüzden çok mutluyuz. Yarın pazar günü saat 10 sularında Umarım bir şampiyonluk turu işi. inşallah. Hadi bakalım. Fenerbahçe'nin bu maçtaki en büyük istatistiklerinden biri 39 dakika boyunca önde kalmamız. Evet. Yani inanılmaz. 40 bir şekilde dakikalık iyi maçın gittik. Onun neredeyse. dışında bence Fenerbahçe'nin futbolla karşılaştıracak olursak basket takımı hem çok iyi bir yapılanmaya girdi. Hı hı. 2008 buraya notumu almışım. Yani sen aldın daha doğrusu. Aziz Yıldırım bizi amatör branşlarda ve ana Evet. branşlarımızın hepsinde Özellikle. katlamıştı. Yani biz sadece futbol kulübü değiliz sonuç olarak. Evet. Euroleague çok önemli benim için. Hem Fenerbahçe kazandığı Euroleague kadar amblemin üstüne yıldız da koyuyor bu muhabbet şu Aynen olmuşken. öyle. Ki Avrupa sayısını yıldızına koyması 4 videodur falan söylüyorum ben. Lig benim için önemli değil. Avrupa Kupası'na gidelim Allah aşkına falan diye. O yüzden benim için çok değerli. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe'de yaşlı oyuncular deniyor. Ben mesela buna değinmek istiyorum birazcık. İşte CJ McCollum 37 yaşında. İşte Nicolo Melli 30 küsur yaşlarında. Daha önce gelen son 2-3 yıldır gelen oyuncuların bazıları da yaşlıydı yani. Ama bu yaşlılıkla ilgili değil, bir takım kurmayla ilgili. Fenerbahçe genç ve şutör oyuncularının yanında ya da orta yaşlı oyuncuların yanında yaşlı oyuncuları çok iyi kombine etmiş basket maçında. Ben onu fark ettim. Hani Panathinaikos daha bireysel yetenek ve rastgele bir oyun oynarken Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Benim uzun yıllardır izlediğim en iyi savunma maçlarından biriydi yani. Çok serttik, vahşiydik, üstüne oynadık. Özellikle bu konuda Nicolo Melli'yi kutlarım. Hı hı. Müthiş bir savunma yaptı ve çok fazla ikinci top aldı, çok fazla hücum rebound aldı, çok fazla ana rebound aldı. Bu konuda çok iyiydi Fenerbahçe. Evet. Yani takım olarak herkes görevini çok iyi başardı bence. Panathinaikos'tan farklı olarak zaten isim değil parlayan şey bizim oyun stilimiz parlıyordu. Gerçekten kazanmayı da biz hak ettik. Yani 39 Kesinlikle. dakika önde olmamız da bunu gösteriyor. Çok mutluyum yani. Ben de çok mutluyum. Burada Reis gene birkaç oyuncu not almış. Ben hepsine katılıyorum. Bir kere sezon boyunca Nigel Hayes Evet. bu maçta çok varlık Çok iyi bir gösteremedi sezon ama geçirdi. Panathinaikos onu çok iyi savundu. Evet. Yani ikili eşleşmelerde tıkadılar. Onun dışında X faktör Devon Hall 18 sayı attı. Çok da iyi Evet. oynadı. Çok kritik yerde 2 tane üçlü var. Tarık Biberovic zaten hem basketbolcumuz olması sebebiyle çok seviyorum kendisini. Evet Hem ya. de çok aşırı sempatik geliyor bana. Onun da çok iyi bir maçıydı. Çok iyi bir çocuk. Ama bak her zaman söylüyorum bunu Jack için ama Dzeko ve Tadic'le kıyaslayarak CJ McCollum onlarla aynı yaşta bir insan. Evet. 37 yaşında ve hayatında ilk defa Final Four oynuyor. CJ Eric McCollum. McCollum. Aman Eric McCollum. CJ McCollum kim ya? Küçük kardeşi. Onun da notunu aldım. Okudum değil mi? Oradan şey oldu. Eric McCollum 15 kere falan döndü. Arkadaşlar düzeltme Eric McCollum. Eric McCollum 37 yaşında olmasına rağmen ve yani ilk defa oynuyor olmasına rağmen çok iyi takım Evet. monte olmuş. Mesela Tadic ve Dzeko'yu Fenerbahçe 2 senedir, 3 senedir bunu yapabilirdi. Yani Evet. Tadic ve Dzeko'nun etinden, sütünden, her şeyinden faydalanabilirdik. Onun yerine biz adamlara dedik ki oyun planımız yok bizim ya da işte İsmail Kartal gibi tek bir oyun planımız var. Hı hı. Bunu oyna, bizi kurtar. Hep bu tarzda gittik. Ben bu tarza karşıyım. Basketbol takımımız hem oyun planı olarak hem de ruh olarak futbola çok ters bir takım. Evet. Bir de her zaman söylüyorum genç ve iyi bir hoca getirmek lazım. Saras hem genç Hı hı. hem de iyi bir hoca. Başarıya da aç. Başarıya da aç. Futbolda da aynı şey olması lazım. Tamam Mourinho çok iyi hoca. İsmail Kartal da bence fena hoca değil Türklerin içinde. Onun dışında Jorge Jesus da fena hoca değil. Ama mesela yabancılar açısından örnek verecek olursak yani Jorge Jesus'la Jose Mourinho'nun herhangi bir kazandığı kupa adamlar olağanüstü bir tatmin yaratır mı ben emin değilim. Özellikle Fenerbahçe'de yani mesela hani ne kazanabilir? Adam ne hisseder ki bu konuda? Yani. Çok büyük bir şey hissetmez. Bunun yerine daha genç, daha dinamik,
Daha kupa isteyen bir hoca. Bir tek şey okudum bu hafta. Zidane okudum. Çok garip geldi bana ama. Bilemiyorum. Zidane de her şeyi kazanmış bir adam. Hem de çok kısa sürede kazanmış bir adam. Basketbolla Bunu ilgili sonra ekleyeceğin... bahsederiz Fener'de. Aynen birazcık orada atarız. Ya basketbolda şunu ekleyebilirim. Euroleague'in birincisi normal sezonda asla şampiyon olamıyor. Böyle salak bir Evet. hikaye var. Bu sene gene olamadı, Olympiakos elendi. Evet. Monaco'da çok garip bir takım bence. Özellikle Mike James ve neydi bir tane daha adam var. Diallo mu ne bir adam var. Evet, İki tane. Diallo var. İkisi İkisi de çok tuhaf oyuncular. Aynı Jeremy Grant ve Yani ne yapacağı Kendrick belli Nunn olmuyor. gibi. Bilmiyorum ya. Çok enteresan bir final bizi bekliyor. Bu konuda var mı ekleyeceğim bir şey? Yok, hayır. Bir tek şey ekleyebiliriz. Ergin Ataman ve Cedi Osman. Gerçekten yani özellikle Cedi Osman çok hırslı ve istekliydi. Aynısını milli takımda da bekledik. Oyna be kardeşim birazcık Evet. orada da. Yani Ergin Ataman da zaten iyi bir hoca. Her zaman söylüyoruz. Pek sevmem kendisini yani normal olarak. Ama hani Ergin Ataman çok iyi bir hoca ve bu gerçek değişecek bir şey değil yani. Evet. Cedi Osman'ın içinden de benim ilk ta ne zaman izlediğim Cedi Osman çıkarmış gene bir şekilde. Evet. Gerçekten çok iyi oynadı. Yani Ergin Ataman'ın da hakkını verelim. Dün Efendice kaybettikten sonra Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı. Onlara finalde başarılar diliyorum dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Ben de teşekkür ederim. Yani olması gereken bu ya. Bence de. O dangalak Kendrick Nunn'a sesleniyorum. Kendrick Nunn'a sesleniş. Yok hakem bana faul çalmadı. Yok. Sinir oluyorum lavuğa. Oynayamadın işte kardeşim. Fenerbahçe seni bütün yapabilecek penetre şeylerini kapattı. Adam değişimini çok doğru zamanda yaptı. Sıkıştırmayı da çok doğru Evet. zamanda yaptı. Sağdan çıkamadınız yani. Evet. Fenerbahçe Panathinaikos'un 3. periyotta sanırım 2 dakikalık tam sağ presinden çok doğru çıktı. 2 kere smaç vurdu. Ondan sonra mesela ondan vazgeçti Panathinaikos. Kardeşim sen de çıksaydın yani. Bu ağlak açıklamalar için Kendrick Nunn'a şey yapıyorum. Haklısın. Yani Wade Baldwin de zaten geçen hafta söylemişti. 23'ünde ne olacağını göreceğiz demişti. Gördük. Boktan. O da kenardaydı. Evet. Stat'taydı. Volkan hocamız da kenardaydı. Volkan hoca ne işin var? CJ McCollum da kenardaydı. CJ McCollum da kenardaydı. Babadır. Bizim kenardan. Maç konuşmuyoruz diye magazin atıyor. Ali Koç da kenardaydı. Maç sonu biraz duygusallaştı kendisi. Anlayabiliyorum duygusallaşmasını. Çok tepki geliyor Ali Koç'a. Ben de anlayabiliyorum. Gelmesi de gerekiyor. Çünkü Hak 7 yıl ediyor. oldu. Neyse bunu da yine sonra konuşacağız. Bak. Fener'den bahsederken Ali Koç'tan bahsetmemek imkansız oldu. Ya çünkü çok bütün bir süreç var ya. Mecburen böyle oluyor. Evet. Tek şeyi ekleyebilirim. Oğlu bence çok iyi bir Fenerbahçe. Bu hafta Serdar Çelikler de söylemiş. Ben ona katılıyorum. Yani ilerleyen seneler başkanımız olur mu bilmiyorum. Umurumda da değil ama iyi bir Fenerbahçe olduğunu hissediyorum. Ben. Mutlaka öyledir zaten. Evet, ikinci konumuz Fenerbahçe'mizi yürekten tebrik ediyoruz. Umarım kazanırız finali. İkinci konumuz Galatasaray şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası finali. Trabzonspor. Baba bütün kadroyu yollayın ya. Ciddi bütün kadroyu yollayın. Böyle saçma bir takım. Gerçekten yani birbirinden çok alakasız parçalar var kadroda. Yani şöyle baktığımızda kadroya Ozan Tufan'ın herhangi bir Süper Lig takımında oynayacağını ben düşünmüyorum. Öyle yani söyleyeyim. büyük bir takımda artık yani tamam küçük takım Anadolu takımlarında oynayabilir hala da büyük takımlarda özellikle orta sahanın önünde oynaması bence imkansız bir şey artık. Bence de ya. Yani tamam Hull City'de biraz daha hücumvari kullandılar onu. Bazı zamanlarda da işte yine 6-8 o civar oynadılar Evet. ama. Ya Ozan Tufan bana çok garip. Yani hayatı boyunca 99 tane mevkide oynayan topçudan çok da güvenmem açıkçası. Ozan Tufan da bunlardan bir tanesi. Yani oyuncu bazında çok Trabzon gerçekten konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok dağınıklar. Yani bir de yaşlı adamlar var yani kadroda. Bu işte Savic, Evet. Vakayeme falan gibi. Vişça. Vişka. Yani çok yaşlılar yani Evet. ve Fenerbahçe'deki aynı problem Trabzon'da da var. Yaşlı oyuncuların yanına iyi bir kadro kurmamadıkları için yaşlı oyuncular sırıtıyor abi. Yani Vakayeme işte 6.5 oynamış. Geçen maçlarında da 6 falan oynadı. Yani hani sonuç olarak adam kendini verememiş oluyor. Böyle olduğu için. Bu konuda Trabzon maalesef kötü bir örnek. Evet. Ya onların da sürekli hoca değişimi oldu. Bir hoca kadro yaptı gitti. Bir hoca o kadronun üstüne kondu bir şey yapamadı. Zorlu bir süreç yaşadı açıkçası Trabzon bu sene. Yani onlar da beğendiğim oyuncu kapsamında Simon Banza ve Pedro Malheiro'yu bayağı beğeniyorum. Malheiro'yu ben de çok beğeniyorum. Malheiro çok iyi oyuncu. Uğurcan'ı da beğeniyorum ama bence maç seçiyor gibi geliyor bana. Uğurcan'da sinyalcilik seziyorum ben yani. Var biraz. Bayağı sinyalcilik. Yani mesela bazen aşırı istiyor. Bir Anadolu maçında bir oynuyor. 8.5-9 falan. 10 tane kurtarış yapıyor. Trabzon'u çok kötü kazanıyor ama. Evet. Ertesi bir hafta gidiyor 4 tane yiyor falan. Aynen. Çok tuhaf bir kaleci yani. Banza'yı ben senin şeyine tam ters beğenmiyorum. Fikrine. Yani Banza bence iyi bir topçu değil. Kalas geliyor bana.
Aynısını Fener'de çektiğimiz için büyük ihtimalle Banza'ya da bir şeyim var ya. Malheiro açısından da Malheiro Ya şu gerçekten... kadronun iyi bir parçası yani. O zaten abi. O kadro çok alakası. Ama Malheiro gerçekten iyi bir sağ bek bence. Şu onun önündeki Zubkov da iyi topçu. Ama o seneye parlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de abi bak buradan tekrar söylüyorum. Geçen bölüm gene üçümüz beraber senkronize şekilde Rıza Çalınbay'a yapıştırdık maalesef. Üzgünüz Rıza hocam. Ama artık bırak yani. Buradan aynı şekilde aynı şeyler Şenol Güneş için de geçer. Kesinlikle. Abicim yani yeterin artık ya. Hakikaten siz çok eskisiniz ve hani çalıştırdığınız takımlar bazında hani şeysiniz yani. Güncel değilsiniz. Oynattığınız oyun çok kötü. Gelen geçen patlatıyor size. Orta yaşlı yabancı hocalar yok ediyor sizi. Yani bu olacak iş değil. Çok saçma. Gerek yok. Emekli olabilirsiniz. Daha menajerlik yani o tarz işlere kayabilirsiniz. Bilmiyorum bana saçma geliyor yani. Açıkçası yaşlı hoca bilmiyorum ya. Evet. Biz niye durduk ama? Bir şey diyecektim onu unuttum. Bir dakika dur düşünüyorum. Abi düşündü. Ananı sikim kim birini söyleyecektim tam unuttum. Ha evet. İsmail Kartal mesela Persepolis'e gitti tamam mı? İşte Persepolis'e gittiğinde üçüncüydü. Evet. Takımı liderliğe çıkardı. Son ligi üçüncü bitirdi. Yani mesela hani diyorlardı ki ya hocam gider Orta Doğu'da da yapar. Demek ki çok da kolay değilmiş Orta Doğu'ya gitsen, İran Ligi'ne bile gitsen. Zormuş demek ki yani. Yani tam olarak o ligin dinamiklerine hakim değilim. Hiçbir yorum yapmayayım ben bu konu hakkında. Ama abi sonuç olarak kolay değilmiş yani. Hani bir ligde başarılı olmak, kendini geliştirmek çok kolay değil. O yüzden tabii ki genç hocaları tercih ederim açıkçası. Ya ben de genç hocaları tercih ederim zaten. Mesela Pereira. Vitor hocam. Vitor hocam. Evet. Hazır Pereira demişken. Bir de şeyi atalım. Hiç Galatasaray'dan bahsetmedim. Ona gelecektim. Galatasaray'da bu maçı çok rahat oynadı. Yani bu maçı nasıl bu kadar rahat oynadığını ben anlayamadım. Amatörlük takımı gibiydi ya Trabzon. Yani ben ligdeki maçı tamam hani 2-0 yendi Galatasaray. Dedim hani Trabzon finale asılacak. Ama finale de asılmadı Trabzon. Burada da gitti 3-0 bitti maç. Gerçekten 3-0 olduğuna da dua etsinler bu arada. Yok Evet. ederdi Galatasaray Evet. 6-0 falan da. çok rahat oynadılar yani. Galatasaray geçen bölümde de 10 dakika konuştuk. İyi bir takım oldu. Sonradan Okan Hoca gene üstündeki baskı kalkınca Avrupa Kupası'ndan elenince bütün şeyi toparladı ve konsantre olup ligi kazandı. Ama ben Galatasaraylılara yani şimdiden bir uyarı yapayım. Seneye için abi sadece ligle yetinmeyin. Ben Fener için de söylüyorum. Yani şu Avrupa takımı olmak, bir gelenek yaratmak, Evet. Avrupa geleneği, oyuncu yetiştirme geleneği, aldığı oyuncuyu değerlendirip satma yeteneği. Yani sadece hayat zenginleri kulüplerimizin başına getirip onlara hadi bunu alın, hadi bunu alın, hadi bunu alın demek değil. Birazcık daha teknik Kuzey Avrupa takımları gibi daha geleceğe yatırımlı ve kendini geliştirmeye yönelik olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kulüplerimiz borç batağında çoğu. Evet. Ki Bankalar Birliği'nden çıkınca falan seviniyoruz ya. Ben utanıyorum ya gerçekten. Trabzon da o konuda helal olsun. Yani başkanına İlk o çıktı mesela. borçları da kapattı. Ya ondan sonra takım bu halde zaten. Evet. Alamıyor çünkü bir şey. Hı hı. Galatasaray'da hazır Şampiyonlar Ligi gitme bonusu alacakken ve satabilecek oyuncuları da varken bence iyi bir takım kurabilir Şampiyonlar Ligi özelinde. Galatasaray son 25 yılda hatta 30 yıl diyeyim. Avrupa Kupası geleneği olan bir takımdı son 5-6 seneye kadar. Bence çok kötü son 5-6 seneki performansı. İşte 2013'ler, 14'ler, Evet. 15'ler falan o civarlar gayet iyiydi Galatasaray. Bilmiyorum katılır mısın? Katılıyorum tabii ki. Hani Okan Buruk'u zaten bu konuda eleştirmiştik geçen bölümde. Seçkin bize pek katılmadı ama Okan Buruk'un ben Süper Lig için gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Stres yönetimini de gayet iyi beceriyor. Herhangi bir fırsat karşısına çıktığında bunu değerlendirmekten hiç kaçınmıyor. Ama Avrupa Ligi'ndeki performansı gerçekten çok tartışılacak düzeyde. Kendisi de umarım Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon daha çok önem verir. Kesinlikle. Bir Türk takımını daha iyi yerlerde görmek isteriz. Mesela bir önceki kısma bir parça atayım. Bir Türk takımıyla bir yabancı takım Euroleague yarı finalinde karşılaşıyor ve Panathinaikos'un geçen yılki şampiyon takımının hocası bir Türk yani. Evet. Bu mesela çok değerli bir şey. En iyi oyuncusu da Türk'tü mesela dünkü maçta. Yani bunun aynı Avrupa versiyonu izleyebiliriz. Oyuncularımızı çok çok hype'lamadan daha iyi bir dozda tutarak onların değerini de bilerek ama şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey Galatasaray, Trabzonspor genel? Galatasaray bir haftada hatta 5 günde 2 kupa aldı. Yeter artık. Fener ne yapıyor yani? Üzgün bir tebrik yani sadece. Bu haftanın, bu ayın hatta çok enteresan uzun yıllar sonra bir sürü takım şampiyon oldu. Bunlardan birazcık reisimiz hepsini tek tek size saysın. Size öncelikle Newcastle United'la başlayayım. 70 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var Karabağ Kupası'nda. Yani bir taraftar olup 70 yıl şampiyonluk beklemek çok zor. Yani 11. senesindeyiz. Yani inanılmaz zorlanıyoruz hala. Ama 70 yıl hayal edemiyorum. 2 tane amca vardı. Yani 70 yıl sonra şampiyon olmuşlar. Stat'talardı. O kadar mutluydular ki o hisleri yaşamaktan korkuyorum.
Bu şu iki amca oturuyor yanınızda. Sonra Bologna'da 51 yıl sonra İtalya Kupası'nı kazandı. Onları da tebrik ediyoruz buradan. 51 yıl ya. Ve Bologna bu sene çok iyi top oynuyor. Evet, gerçekten iyi top oynadılar. Crystal Palace da ilk kez bir major kupa kazandı. FA Kupası'nı kazandı. İlk kez kupa ne ya? Öyle mi? Abi doğru. Eze'nin golüyle, Evere Eze'nin golüyle 1-0 kazanmıştı finali. Onları da tebrik edelim buradan. Sonrasında gelelim Tottenham'a. 17 yıl sonra bir kupa kazandılar. 41 yıl sonra da bir Avrupa Kupası kazandılar kendileri. Oğlum ne kadar fazla bunlar ya. Çok fazla ya. Yaklaştık. Biz de oralara geleceğiz gibi duruyor. Ha. Onlar da 1-0 kazandı Manchester United karşısında. Van de Beek'in çok kritik bir kurtarışı vardı. Çizgiden çıkardığı bir top vardı. Tottenham'ı da tebrik ediyoruz bu yıllar sonra kazandığı kupa için. Heung-min Son'a da çok sevindim kendisinin bir kupa kazanmasına. Ben de çok sevindim. Çok severim Harry onu da. Kane'in de beraber kazanması onu çok enteresan oldu. Yani artık böyle serilerin bittiği bir şey oluyor. Yani Fenerbahçe için de umarım bitsin artık bu Ya seri. bir yerlerde bitsin yani. Ya ben bilmiyorum, herhangi bir kupaya dominasyon olur. Zira Türkiye Kupası gibi. Ligde yani uzun yıllar sonra bir şampiyonluk olur. Avrupa'da ilerleme olur. Hepsine okeyim yani. Yeter ki bir başarısızlık şeyi, bulutlar üstümüzden kalksın. Buraya bak bir şey ben ekleyeyim. Eğer pazar günü kazanırsa San Gilios 90 yıl sonra şampiyon olacak. Evet. 90 yıl nedir arkadaş yani. Bir de Hollanda Kupası'nı kazanan bir takım vardı bu sene. Gene Go Eagles mı ne? Bakacağım yani. Çok merak ettim. Bak, Eagles doğru Aynen. hatırlamış. Evet. Eagles'ın penaltılarda kazandı. penaltılarda Eagles kazanmış. Eagles'ın yani hayatı boyunca kupası var mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama yani kolay değil olması da. Ya mesela değil yani. Ve bu adamlar lig kupasını kazandı ve şu anda UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor Go Eagles. Evet. Yani böyle bizim takımlarımız da yapıyordu bir ara bunları. Ama mesela bizim takımlarımız UEFA Avrupa Ligi'ne gittiklerinde direkt şey oluyordu yani. Ya küme düşüyorlar ya UEFA Avrupa Ligi'nde rezil sefalet bir hale geliyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum ben. Bu Sana bununla ilgili bir şey daha göstermek istiyorum. Premier Lig'de Tottenham kaçıncı olduğunu görüyor musun? 17. Ama seneye Şampiyonlar Ligi'nde bu takım. doğru. Abi bu nedir Az ya? daha düşecekti adamlar ya. Şampiyonlar. Abi 16. da Manchester United. onlar da düşüyor. Ve bu ikisi Avrupa Ligi finali oynadı. Abi bu arada Vitor Pereira demişken bu adamı da tebrik edelim. Manu ve Tottenham'ı altına alıp yani şuradan 19'luktan 14.'lüğe çıkmak, Evet. tam kaybetmişler 3-4 kere de hani yenildikleri takımlar Brighton, City falan yani bu senin iyi takımları. Bilmiyorum, bence çok iyi bir hoca. Bence de. Fenerbahçe'de tutturamadı. Fenerbahçe'nin dinamikleri çok farklı. Yani Fenerbahçe'nin dinamiği bence zaten bozuldu. Sürekli hoca alıp gönderiyoruz. Bir sezon beklemeden gönderiyoruz ya da bir sezonun yarısında gönderiyoruz. Ondan dolayı Pereira'ya gereken şansın verilmediğini düşünüyorum. Adam çünkü gerçekten iyi bir sistem hocasıydı. Bir 3 yıl adama izin verilseydi takımın başında kalmasına gerçekten Fenerbahçe için daha başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Kesinlikle katılıyorum ya. Kesinlikle katılıyorum. Buradan birazcık yabancı ligleri atalım. Hangi takımların şampiyon olduğunu aşağı yukarı söyledik. Premier Lig'de gördüğünüz üzere geçen hafta da söyledik. Evet. Liverpool çok rahat bir şekilde götürdü işi. Aynen. Yani çok rahatlardı yani. Kenardan şuradan bakalım. La Liga'da geçen hafta konuşamadık. Aynen. Barcelona şampiyon oldu. Barcelona'da Reis'le özellikle konuştuk. Lamine Yamal'a bir parantez açalım. Sana ne hissettiriyor? Lamine Yamal beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Topu her ayağına aldığında tehlike yaratacakmış gibi hissettiriyor bana. Gerçekten bambaşka bir oyuncu olacağından eminim. Şu anda onunla karşılaştırabileceğimiz bir oyuncu görmüyorum. Onun seviyesinde bir Yok, oyuncu olarak bence de görmüyorum. yok. Hiç kimse Hiçbir yok oyuncu o hisleri yaşatmıyor bana. Bana da bu arada. Ya yok yani. O gerçekten çok saçma bir şekilde yetenekli ya. Yani genç Messi'yi izlemek gibi bir şey çocuk. Allah'tan böyle bir oyuncu geldi ya bu arada. Çok mutlu oldum ya. Ha çünkü Mbappe falan beni hiç kesmedi yani. Evet. Yani Messi Ronaldo rekabeti. nazar değmesin, sakatlık yaşamasın. Umarım uzun yıllar güzel bir kariyer olur. Onun dışında La Liga'da ekstra diyeceğim bir şey var mı? Sinan Meki Madrid. Madrid attık zaten geçen hafta. Geçen hafta attık. Şeyi gönderdiler. Ancelotti'ye veda edildi. Umarım Arda Güler de Overjoletti. Xabi Alonso tedrisatında daha fazla süre bulur. Aynen tam onu derken bu yıl geçen şampiyon, bu yıl ikinci olan Leverkusen hocası da Real Madrid'e gitti zaten. Evet. Bayern Münih yani bu ligin çok artık dominasyon ötesi bir şey var. Geçen hafta da söyledik, Dortmund acayip toparladı. Evet. Son 5 maçı kazanıp gene bir şekilde Şampiyonlar Ligi potasına girmişler. Ben bunu söylemiştim. Yani inanılmaz saçma bir takım Dortmund. Ben Fenerbahçe'de böyle Dortmundluk seziyorum belli Evet. noktalarda. Var o iş. Yani umarım bizim ligimizde de yani böyle bir Bayern etkisi olmaz ya uzun yıllar sonra. Ya olması ligimiz açısından kötü olur. Baya kötü olur abi. Hiç iyi olacağını Çünkü düşünmüyorum. bizim takımlar Dortmund gibi ulan zaten şampiyon olamıyoruz. O zaman bari Avrupa'ya odaklanalım, Avrupa'da güzel işler yapmaya çıkaralım, çalışalım diyecek takımlar değiller. O çok kötü işte ya. Hala şampiyon olmaya çalışacaklar. Lider kaç para harcıyorsa onun parasını harcamaya çalışacaklar ve daha çok zarar görecekler. Maalesef. Serie A'da dün biten şampiyonluk yarışında Napoli mucize bir şekilde 4. kez ligde şampiyon oldu. Evet. Yani Napoli'nin
gerçekten bu sene şampiyon olmasını hiç beklemiyordum. Zaten gördüğünüz gibi 59 gol atmışlar sadece. Inter'in 79 golü var. 20 gol daha az atarak şampiyon olmuşlar. Bu çok iyi defans yaptıklarını gösteriyor kendilerini. Ya evet ya. Çok tek haneli skorla götürdüler ligi, Evet. yani öyle hatırlıyorum. Osimhen ve Kvaratskheლიa'nın yokluğunda bir Napoli'nin ben tekrar şampiyon olmasını çok zor görüyordum ama gerçekten tebrik ederim onları da. Bir de bak onlardan gelecek bonservis de düşününce Evet. ikisinden de manyak Evet. bonservis gelebilir yani. Çok daha büyük bir kulüp olabilir artık Napoli. McTominay'in dün çok güzel bir voleysi var. Şampiyonluk getiren golü attı. Onu da müthiş tebrik bir ederim. adam ya. Bu arada bir şey üzüldüm. Konferans ligimin sefiri Fiorentina. Gidemiyor mu abi? Nasıl gidemiyor ya? Onun bir maçı daha var ama. Ama abi Yok, ya gidemez. üstündeki gidemez abi. Lazio baksana formda. Çok üzüldüm ya. Fiorentina'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz burada. Kardeş takım. Kardeş takım. Fiorentina loser'ından bahsetmişken kaos parçası Fenerbahçe'me, yani Fenerbahçe yazalım şuraya. Fenerbahçe'me gelelim. Fenerbahçe ligi ikinci bitirmeyi karar verdi. Tam adam bunu demek. Onun dışında kupadan Galatasaray elendi. Süper Kupa dörtlü final şeklinde oynanacak bu sene. Evet. Dörtlü finale çıkacağız ve gene kimle oynayacağız biz mesela? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Samsun ve gözüküyor Samsun gözüküyor. Umarım Beşiktaş olur. Umarım Beşiktaş olur. Samsun'da son 3 maçını kazanmış, gene Beşiktaş'ın üstüne çıktı. Ya ben o kupanın da bir adayı olduğumuz ya da favorisi olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Ben de Galatasaray gene eleniriz diye düşünüyorum. Fark etmez, Beşiktaş ya da Trabzon'da eğlenebiliriz bence. Çok kötü bir büyük maç performansı sergiledik bütün sene. Hiç umudum yok. Benim de yok maalesef. Ya mesela ligimizin çok dandik olduğunu ben şu an şuraya baktığımda Eyüp'ün 5 maçtır yenilip nasıl 6. olduğunu gördüğümde üzülüyorum ya. Evet. O adamlar galibiyeti yok lan kaç haftadır. Evet. Nasıl buradalar oğlum ya? Çok enteresan yani. Fenerbahçe'nin biz birazcık kongre sürecine değinelim. Değinelim ha. İlk girişte de bahsettik. Ali Koç duygulandı. İşte Fener başarıya götürecek. Belki de ikinci kez tarihimizde Euroleague kupası kazandıracak Evet. bize. Ama yani bunun yanında bir sürü başkan adayı var. Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlu, Aziz Yıldırım'ın adaylığı konuşuluyor ama kendisinin aday olacağını düşünmüyorum ben. Saadettin Saran adayla konuşuluyor. Evet. Yağız Sabuncuoğlu söylemiş. Ya bilmiyorum, ben Fenerbahçe özelinde adaylıklar ne kadar şu an gerçekçi, seçim ne zaman yapılacak, Haziran'da mı yapılacak, Eylül'de mi yapılacak? Ali Koç Eylül diyor. Evet, Aziz Yıldırım Ali Koç'a daha önce yapması gerektiğini söylemiş. Ki haklı da bence. Eğer Eylül'de yaparsan bu seçimi sen transferleri yapacaksın. Takım kadrosunu kuracaksın. Ondan sonra eğer başkan olamazsan yeni başkana hiç hareket alanı vermeden bir takım vereceksin. Sonra taraftar da o adamdan başarılı olmasını bekleyecek. Ama o adam başarısız olursa bu yine Ali Koç'un başarısızlığı olmuş olurdu. Fenerbahçe ruhumu sıkmaya başladı bu Evet. mevzuları. Yani bak gene aynı yere geldik. İşte Dzeko gidiyor, Tadic gidiyor. Yaşlı oyuncularımız gidecek. Evet. İşte diyoruz ki En-Nesyri'ye 25 versinler satalım. Szymański'ye 25 versinler satalım. Biz gene 6-7 tane oyuncumuzu göndereceğiz. Ana iskelette 11'de oynayan oyuncularımızı gönderip biz 7-8 tane oyuncu alacaksak, gene gün sonunda Mourinho'yu göndermeyi düşünüyorsak, adamı ikna edemediysek, o da buraya kafasını vermiyorsa ve hala bu takımda duruyorsa, hala aynı yerdeysek, yani geçen sene evet İsmail Kartal Hoca'ydan bize hiç kupa aldıramadı. Aynı loserlığı devam etti ve bunu istemiyoruz biz. Loserlık istemiyoruz deyip adamı gönderip şu anda gene aynı duruma düşüyorsan, ya bu artık Fenerbahçe'nin gerçekten kaybetme geleneğinin de oluşmaya başlaması ve hani böyle aslında yüksek sıralardan kaybetme geleneğinin oluşmaya başlaması bir yandan da kötü yani. Fenerbahçe asla Ziraat Türkiye Kupası'nı ciddiye almıyor. Asla Süper Kupa'yı ciddiye almıyor. Evet. Avrupa'da senin dediğin gibi asla ilerlemeyi düşünmüyor. Ne demek istersin burada? Yani Fenerbahçe'de birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Öncelikle başkanın da değişmesi gerekiyor. Bu adam Fenerbahçe'ye emek verdi mi? Verdi. Yalan değil ama iyi gelmiyor. Artık olmuyor. Başkanım umarım siz de bunun farkındasınızdır. Yani şu seçimi erkene çekin. Olmuyor. Kadronun da değişmesi gerekiyor bence. Zaten Tadic ve Dzeko gibi büyük yapı taşları yaşlarından dolayı artık olmuyor. İkisine de çok büyük saygım var. Emekleri için de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bir şeyler kazanamadan gitmeleri beni gerçekten üzdü. Özellikle Dzeko'nun ya. Evet. Müthiş bir adam. Çok severdim. Eskiden de çok severdim. Adam her şeyini verdi Fenerbahçe için neredeyse bu yaşında. Ama olmadı. Canı sağ olsun. Artık daha dinamik, yeni gelecek daha genç bir hoca, daha hırslı bir hoca belki. Onun istediği takım. Farklı bir şeyler denemek lazım Fenerbahçe için. Ben de aynı mentalde bakıyorum. Yani Fenerbahçe umarım doğru hamleleri yapar ve konsantre bir şekilde yeni sezona girer. Yoksa işimiz çok zor. Yapılanmaya başlayacak bir Beşiktaş, bir Trabzonspor ve ekonomisi iyi olan bir Trabzonspor. Evet. Galatasaray zaten dominasyon bir şekilde Yine gitmeye kadroyu devam korumayı ediyor. düşünüyor. Koruyacaklar ve bizden daha avantajlılar. Hocaları da oturdu artık. Bu sene lige gelen çok taraftarlı Anadolu takımları. Kocaeli, Gençler Birliği. Evet. Bu tarz takımlar da ligimize geliyor. Şimdi bunların da olduğu, bunların da lige geldiği bir senaryoda ligimizin zorlaşacak, buna seviniyorum. Ama Fenerbahçe'nin işi daha da zorlaşacak. Evet. Yani ben artık herhangi bir kulvarda hani direkt bam 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 hani 5 kulvarda gidelim. Elbette ki gerçekçi değil. Elbette ki birazcık hayalet senaryo gibi geliyor bana. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin bence gerçekçi hedefler yapması ve doğru transferler yapması lazım. Bodo Glimt gibi, Kopenhag gibi, atıyorum işte daha mesela Napoli gibi daha doğru transferler, daha hedefe ulaşmaya yönelik. Böyle her şeye üstten bakmamamız lazım diye Evet. düşünüyorum. Yani yaşlı yıldız isme gitmenin anlamı yok artık. Bir şey katmıyor ki bize. Var mı aklına gelen mesela iyi topçu bunu alalım falan dedi. Jonathan David olabilir. Yani yıldız istiyorsan. En azından hala genç. 23-24 yaşında sanırım. Çok iyi olur ya. Feci olur.
Jeremy Doku. Yani neden olmasın da olur mu? Bir 70 tona sayarız. Aynen öyle. 5 yıl öderiz artık onunla. Ziraat Türkiye Kupası'nı aldığımız 2 milyonlarla. Ya gitsinler Norveçli, Finlandiyalı genç çocuk getirsinler. Yani şu Şanlıurfa'daki reisi getirsinler. Neydi? Ogobunlu mu ne? Adamın adını da yalnız söyledim. Obundu galiba. Şey diyordu. Fenerbahçe'nin hücum hattı, ideal hücum hattının olması gereken renkleri söylüyordu. Fenerbahçe daha genç, atletik, dinamik, Afrikalı, yırtıcı topçular almalı. Kesinlikle. Böyle kendi dilini bilmeyen adamlar lazım. Yani öyle. Sadece tek yaptığı futbola, topa vurmak olsun yani. Valencia. Öyle olsun. Kardeşini kaçırıyorlardı abi en son. Evet. Öyle adam lazım bak. En fazla o at diye en son. Evet. Mesela. Müthiş bir adam. Yanlarına da böyle zeki, fizikli, çalışkan, böyle Norveçli adamlar, kuzeyli adamlar lazım. Fenerbahçe'nin kadro yapılanması. Yani Evet. bilmiyorum Boş ya. verin. Boş verin. Yapılanmasın. Biz de yapılandıramadık. O kadar kötü ki abi. Hayır bir de kimler kalacak? Mesela ben şeyi falan da okudum. İsmail falan da gidecek diyorlar. Ya o da gitse orta saha kalmıyor. Orta saha almamız gerekecek. Zaten. Amrabat'ın yanına mı koyacağız? Bence Alacağımız Fred'in de orta saha. ayrılması muhtemel. Aynen. O da para da kazandırır Evet. Fener'e yani. Evet. Bizim haftalık gündemimiz bu kadardı. Adrenaline ek olarak eski antibiyotik kasları anımsatan ama bunun spor versiyonu olan birazcık da haber atalım istedik. Buraya böyle yaklaşık 5-6 tane haber koyduk. Birinci haberimiz bu konuştuğumuz Evet. Crystal Palace. Evet, Tell us what that means. yaşlı amcalar, Well, bizim geleceğimiz. It's a lot to me because I've waited. Abi 164 yıl diyor. Aga Allah aşkına ya. 70 years Öleceğiz and I ya thought it'd never 164 ne oğlum. I thought I'd die before it happened. So it means quite a Adam lot. ölecek Does that compare to anything else you've ever witnessed? It's certainly one of the most stressful things I've ever witnessed. Yeah. Yeah. The best thing you've ever witnessed? Well, one of them certainly. It's up there. Yeah. Öldük ya. What does it compare with? Mutluluktan What ölürüz does it gerçekten. compare with? Eagles sezonlarda kupa aldı falan. Bizim bağlantılar. İkinci haberimize geçelim. Var mı diyeceğim bir şey Crystal Palace'la ilgili? Ya, kendileri hakkında konuştuk zaten. Yani böyle bir takımın taraftarı olup hani büyük bir takım değil. Bunu destekliyorsun ondan sonra 70 yıl boyunca pek bir şey beklemeden geçirdiğin bir hayatta bir anda bir kupa geliyor. Çok iyi ya. Bak bunu Akhisar yaptı. Akhisar nerede şu anda? Ben bilmiyorum mesela hangi ligde. Akhisar düşmüştü 2 sene önce. Ondan sonra bir sene daha düştü. 2-3 o Ya civarlar. 2'de ya 3'te. Düşün abi bak mesela Akhisar Ziraat Türkiye Kupası olan bir takım yani. Evet. Ve şehir takımı yok mesela. Evet. İkinci haberimiz. Abi Fode Diallo. 13 yaşında 30 maçta 96 gol atan Barcelona altyapısında bir oyuncu. Yani 13 yaşında olduğuna pek inanmıyorum ben ama. Abi maç başına 3.2 gol mü yapıyor? Evet, maç başına 3.2 gol yapıyor. Yani bu adamı kadroda koyuyorsun sahaya. Maça 3-0 önde başlıyor. Öyle bir adam. Yani 30 maçta 96'ı halı sahaya mı götürmüş? merak ediyorum. Barcelona'nın U14'ü mü, U13'ü mü oluyor artık hangisi bilmiyorum ama bu sene maç kaybetti mi? Doğru abi. Forvet'in Yani evet. 3.2 gol beklentisiyle oynuyorsa ki beklentisi daha da fazladır. 3.2 Tabii, gol tabii. ortalamasıyla oynuyor adam. İnanılmaz bir adam ya. Ya şu mesela Korkunç bir istatistik. 4 yıl sonra ana kadroda. Evet, 17 yaşındayken Uçak gibi uçacak kenardan oradan buradan. 21 yaşındaki Lamine Yamal buna ayak dışı pas gönderiyor. Bu her şeyi sokuyor. Daha iyi özetlenemezdi orada. Çok temiz. Hiçbir şey söyleyesim gelmedi. Devam edelim başka bir. Yağız Sabuncuoğlu'nun tweet'i. Mahmut Uslu. I want to be president of Fenerbahçe. Yani Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım döneminde başkan yardımcılığı yapmış bir adam. Aziz Yıldırım'ın desteğini alacağını düşünüyordum ama Aziz Yıldırım dünkü açıklamalarında biraz Ali Koç'u desteklediğini gösterdi. Tam olarak emin değilim ne olduğunu. Ama Aziz Yıldırım'ın Fener'in iyiliğini istediğinden eminim sadece. Aziz Yıldırım'ın bunadığını düşünüyorum. Hafif hafif. Yaşlandığını düşünüyorum. Tabii Yani canım. artık Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım falan gibi değil de Ali Koç'un daha kontrollü diyeyim. Daha hani stresle baş edebilen halinin gelmesi lazım Fenerbahçe'nin başına. Çünkü Ali Koç belli ki baş edemiyor. Yani sen Euro finalinde kazanıyorsun evet ama güçlü durup işte bu Evet. falan demen gerektiği yerde hani duygu boşalması yaşayıp Daha kupa ağlıyorsan. almadan finale çıktığın için ağlıyorsun. Mesela kupa aldığın an ağlasan tamam diyeceğim. Aziz Yıldırım 3 kez finale çıktı mesela arka arkaya. Geçelim. Fenerbahçe'm. Acun'un hoca değil dediği adam en iyi hocaya aday olmuş. Evet, Vitor Pereira. Vitor Pereira'mız. Acun'dan ilk olarak kurtulmamız gerekiyor bence. Adamın futboldan herhangi bir şey anladığını hiç Aga sana düşünmüyorum. ciddi soru. Acun Ilıcalı'nın futbolla ne işi var? Bence Acun Ilıcalı para kazanmak için. Ama para kazanma peşinde olan bir insanın Fenerbahçe'de işi ne abi? Ya bilmiyorum ben Fenerbahçe'de geri yok ya. Gerek de Yok. yok yani. Yok. O gidecektir eminim zaten. Pereira hakkında konuştuk. Evet. Pereira zaten kendi fikirlerimizi söyledik kendisi hakkında Fenerbahçe için olsaydı diye. Yani tebrik ederiz kendisini. Ayın hocası olmaya aday gösterilmiş. Ben de tebrik ederim. Müthiş bir adam. Evet. Bir sonraki haberimiz Galatasaray'ın fair play puanıyla Ziraat Türkiye Kupası alması. Arkadaşlar winner'lık bu işte. Evet. Yani Konya'dan yanlışlıkla bir gol yiyip elenceyi düşünülürken
fair play puanıyla Evet. bir kupa daha almak. Evet, bir sarı kartın olmadığı için ya da bir kırmızı kartın olmadığı için sen gittin, gruptan çıktın ve kupayı aldın. Elenebilirlerdi. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde biz diye bir tweet. Galatasaraylı bir arkadaş atmış bu tweet'i. Yani biraz böyle olacak gibi. Çünkü yeni Şampiyonlar Ligi çok acımasız bence. Çok hard ya. Bir de böyle sürprizli takımlar da hiç acımıyor. Evet. Basıyor geçiyorlar yani. Brest neydi abi bu sene? Hani bir de onlar böyle lige kendi Anadolu kulüplerimizden de biliyoruz. Böyle lige formda başlıyorlar ya. Ulan Avrupa'ya da formda başlıyorlar. Sonradan düşüyorlar. Evet. Ama Galatasaray bir şekilde büyük takımlara sürpriz yapabiliyor. Yani umarım elemelere kalmayı başarırlar. Direkt elenmezler. Hatta Fener'le Galatasaray aynı anda aynı Şampiyonlar Ligi'ne gitse süper olur. Çok zor olduğunu düşünüyorum ama mesela Ali Koç da seçimi Eylül'de yapacağım diyorsa elini tek güçlendirebilecek şey bu. Bizi Buraya Şampiyonlar Ligi'ne sokarsa kal- tek güçlendirebilecek şey bu. Buna uğraşması gerekiyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın son 5 senesinde 6 senesinde doğru düzgün bizi sokamamıştı. Hatta kaç 5 lan? 2008'den beri 10 yıldır. Doğru 10 yıl sokamamış bizi yani. O da çok kötü başarısızlık. Yani işte o yüzden müthiş eli güçlenir. Arjantin 2. liginde böyle bir hayvana zor adama böyle bir müdahale yapıyor ve adamın ayağı dönüyor. Buradan ufak da şey atalım. Bak, adamın ayağını göstermedim burada da. İzleyicimiz izlemek ister mi emin değilim. Ben izleyemedim işte arkadaşlar. Adamın ayağına zoom atıyorlar. Yani. Adamın ayağı sallanıyor şu anda. Yani bu hayvanın Bu hatta suç ya. bu hayvan bile denmez. Bunun ben futbol oynatmayın buna yani. Bu gerçekten suç. Yani böyle bir şey değil futbolda ya. Ya yaptığı müdahaleye baksana abi. Ya Allah aşkına şu müdahaleye bir bak ya. Ne yapıyorsun sen ya? Bu nedir arkadaş ya? Altta yorumlar. Ya gerçekten böyle hissediyoruz biz de. Abi şükür adamın durumu iyi demişler. İyi var. Herkes ya Kırılmasın abi, futbol böyle bir şey değil ya. futbol oynarken ayağı kırılabilir ne oğlum? Hani kasın yırtılır, bağın Evet. atar, ayağın burkulur da kırılma. Adamın ayağı böyle havada sallanıyor yani. Bu iş Yani normal bir bunu şey kaç değil. yılda bir görüyoruz yani. Arkadaşım Menedin ya. Bilmiyorum bence Menedin. Twitter'dan yasaklansın bu arkadaşlar. Yetkililere sesleniyorum. Evet reis'im teşekkür ederim. Bölümümüzün sonuna Ben geldik. de teşekkür ederim. Kardeşim benim. Ağzına sağlık. Seçkin Bey'in saçma ve komik yorumlarını ve güzel yorumlarını bu bölüm maalesef Göremedik. duyamadık. Umarım bir sonraki bölüm duyarız. Biz kaçıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Adrenalinle kalın. 10 gün sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.